Selamlar herkese. Giz Tarot'a hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim. Keyfim yerinde. Her şey yolunda diyebilirim. Umarım sizler için de öyledir. Ve hep öyle olur diyorum. Hep aklımızdaki kişi açılımı yapıyoruz. Ama bu açılımda da yine aklımızdaki kişi yapacağız. Önümüzdeki en yakın süreçte cumartesi günü, belki pazar günü sizin niyetinize, tamamen size yönelik, sizi neler bekliyor tarzında bir açılım yapmaya karar verdim. Çünkü biraz bizi, kendimizi ihmal ettiğimizi düşünüyorum. Umarım sizler benim kadar size kötü demeyeyim de eksik davranmıyorsunuzdur diyelim. Zamansızlar niyetli açılım. Her açılımda belirtmiyorum ama gönül rahatlığıyla zamansızlar niyetli bir açılım olduğunu bilebilirsiniz. Bazı arkadaşlarımız açılımın açıklamasını okuyor. Orada mutlaka daima belirtiyorum. Hemen başlamak istiyorum. Bakalım aklınızdaki kişi ne durumda, neler yapıyor, kendi hayatında nelerle uğraşıyor. Her zamanki gibi ilerleyeceğim. İlk önce onun kendi alanına bakacağız. Sonra sizinle olan ilgili kısma geçeceğim. Lenormand'la başlamak istedim niyeyse. Niyet ettiğiniz kişiler, aklınızda, kalbinizde olan insanlar, onların gündeminde şu an ne var, nelerle uğraşıyorlar? Bir acı çekme, bir üzüntü hali söz konusu sanıyorum ki. Bazı üçüncü kişi, üçüncü durum olabileceği gibi bu acı çekme her şeyden kaynaklı olabilir. Tabii yılan kartı bize şifayı da gösteriyor. Bazı alanların şifalanacağından da bahsediyor olabilir. Çünkü yılanın öyle bir sembolik anlamı var. Ama haç kartı hem kadersel süreçlerden hem bayağı ızdıraplı bir halde olduğundan bahsediyor bizlere açıkçası. Belki bir iletişimle kaynaklı bir acı olabilir bu. Belki dediğim gibi niyetinde, gündeminde bir tarafa haber uçurmak vardır. Belki istediği gibi haberleri alamadığı için şu an şu an yaşadığı süreçte böyle bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Hemen tarotla devam etmek istiyorum. Çok fazla döndü. Kılıç sekizlisi gördüm. Belki gelmek isterse tekrar alırız. Niyet ettiğiniz kişinin şu an gündeminde neler var, nelerle uğraşıyor? Bakın kılıç ellisi belki daha evvel yaptığı sıkıntılar onu içinde bulunduğu bu duruma itmiş olabilir. Elbette maddi alanlarla kendini güçlendireceğini, materyalist baktığı alanlarla ilgili de bir can sıkıntısı durumu yaşanmış olabilir. Yani sanki sistem onu bak senin hayalini kurduğun, gerçekleştirmesini istediğin, elle tutulur, gözle görülür şeyler var eksikliğini hissettiğin. Lütfen bunları artık tamamlamaya koyuyor, bunlar için harekete geç diyor, sıkıştırıyor da olabilir. Yani sanki burada bu sıkıştıran mesele neyse ona hem üzüntü veriyor hem de kişi bunları gerçekleştirebilmek adına ortaya koyabilmek adına gerekli adımı neyi nasıl yapacağını çok bilemiyor gibi bir hal var. Bakın bu yapamadığı seçim onu bir türlü bir böyle acıya doğru itiyor olabilir ya. Yani sanki önümüzdeki süreçte bu acılardan kurtulmak için evet ben bunları yapabilirim artık doğru kararı vermem gerekiyor ve bu alan için elimden gelen tüm kurnazlığı da verebilirim. Tüm enerjimi bu alana da atabilirim. Çünkü benim şifalandırmam gereken, ulaşmak istediğim bir alan var. Belki dediğim gibi bu herkesle iletişim olarak çalışmayacaktır. Belki beklediği bir dosya, bir yerlere göndermesi gerekiyordur. Böyle bir mesele de olabilir ama dediğim gibi yine kılıç yedilisi enerjisini de burada göz önünde alırsak bu kafa karışıklığı halinin efendime söyleyeyim oldurmak istediği meseleleri yani her şeyi kendi içinde tutup bunları gizliden gizliye yürüttüğü bir süreçten geçiyor olabilir. Gündemine devam edelim. Dünya kartı zaten ve tamamlamaktan bahseder. Ve onun altında da kamçı vardı sanırım. Top da olabilir. Tam hatırlamıyorum kartı. Yeniden doğmak geldi. Bakın bir şeyleri tekrar canlandırmak istediği bir süreçten geçiyor olabilir. Yani yine alt tarafta Tılsım Kraliçesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. Ona da bir bakayım. Evet doğru Tılsım Kraliçesi. Yani sanki bu insanla hayatında böyle bir insan varsa bu siz de olabilirsiniz. Bir şeyleri onarmak istediği bir süreçten geçmiş olabilir.
belki ufak bir adım aldınız ya da hayatında öyle bir figür vardı, ona öyle bir, adım attı ama kişi birazcık kayıtsız kalmış olabilir. Acaba bunları yeniden, şekillendirebilir miyiz? Yeniden biz o eski hâlimize ulaşabilir miyiz dediği bir süreçten geçmiş olabilir. Bakın, yani, çünkü çok fazla böyle, hem yaratmak istediği, oluşturmak istediği potansiyeller var hem de, nasıl bir seçenek, nasıl, neyi seçecek, türden bir kafa karışıklığı söz konusu. En yakın süreçte ne olabilirmiş büyücü kartı ile birlikte? Bakın derinler, yani ben bunu yaparım inancı taşıyor aslında kişi. Başarmak için gerekli donanıma ya da ne yapması gerektiğine dair bir inanç var. Belki yine olan hanede yılan olduğu için belki çıkarması gereken insanlar var hayatında, aşması gereken engeller var. Bu zaten onun içinde bir yerlerde bildiği ve belki en yakın süreçte eyleme geçebileceği bir süreç olabilir diyecektim ki desteğinin altında biraz kestirme zamanı. Yani tabii en sağdaki kısım birazcık daha böyle olası süreçle ilgili verdiği için ve buradaki kafa karışıklığı hali kendi gündeminde birazcık daha sürecek diyebiliriz. Ama dediğim gibi bu kafa karışıklığı netleştiği zaman belki ortak bir insanla, biriyle bir şeyleri tekrar yoluna koymak isteyeceği bir sürece doğru adım adım ilerliyor gibi görünüyor. Peki hemen yine Lenormand'la almak istiyorum. Size dair gündeminde ne var bu insanın? Niyet ettiğiniz kişinin? Evet, yani bir teklif ve bu teklif size gibi görünüyor kendi hayatında. İçini kemiren şeyler var. Ben tam balık geldi, fareler geldi. Dedim ki tilki gelecek mi acaba içimden düşünüyorken ki kendini desteğinin altından gösterdi. Ben 13 numaralı kartta açıkçası tilkiyi bekliyordum. Ne yalan söyleyeceğim. Dediğim gibi bakın kendi hanesinde kılıç yedirisi vardı. Burada da bir tilki enerjisi var. Yani İçini kemiren şeyler, muhtemelen hayatınızda biri var mı, siz ne durumdasınız bunları çok bilmiyor. Sizi bir şekilde masum olarak görüyor, masum bir insan olarak addediyor ve hani önümüzdeki günlerde bir teklif, bir haber uçurmak söz konusu sanki kişinin gündeminde. Ama tabii birazcık kurnazlık peşinde, bunları size çaktırmıyor olabilir. Bakın aslında niyetinde tüm olası engellere, süreçlere rağmen belki kişinin hayatında maddi durumuyla alakalı zorluklar var ya da sizin bir araya gelmenizde vesile olacak bir sürü sebep açmış olabilir ama bunları kendi içinde saklıyor. Belki hiç bir haber alamıyor olabilirsiniz. Sanki bu alan böyle tilkiyle birlikte geldiği için aslında siz bir şekilde onu görüyorsunuz ya da bir yerlerden bir şeyler duyuyorsunuz ama kimseye bir şey çaktırmadığı bir süreçten geçiyor olabilir. Dediğim gibi kafası karışık olabilir, oldurması gereken meseleler olabilir ama gündeminde bir şansın dönse ya da dediğim gibi şansın döndüğünü hissetmiş olanlar da olabilir geçmiş süreçte. Ama dediğim gibi şu an birazcık daha böyle sizi düşündüğü zaman içini bir şekilde bir şeyler tırmalıyor mu diyeyim, vesvese halinde mi diyeyim. Çünkü şeytan kartı diyorum affedersiniz. Aa, ne oluyor, bana konuşamıyorum yine. Fareler kartıyla bir şeyler kişiyi tırtıklıyor gibi içten içe. Peki devam edelim tarotla. Size dair gündeminde neler var dedik. Tılsım 8'lisi döndü. Bu insanın size dair gündeminde neler var? Bakın çok enteresan bir şey oluyor. Bunu yine kendi hanesinde sorduğum zaman bu soruyu, gündeminde neler oluyor? Açılışı Tılsım Kraliçesi ile yapmıştık. Şimdi size dair gündeminde neler var dedik. Bir Tılsım Kralı olarak geldi. Yine bir Tılsım Dörtlüsü, araba kartı ve değnek dokuzlusu ve kılıç ikilisi. Ve bakın yani kendi hanesinde de kafa karışıklığından bahsetmiştik. Neyi nasıl seçeceğini bilememe hali söz konusuydu. Yine araba kartı da bir seçim kartıdır. Hani e, zafer kazanmak için o mücadeleden alnının akıyla çıkabilmek için bir yol, bir seçim, birini belirlemen lazım ve oraya doğru ilerlemen lazım. Kişi aslında sizi kaybetme korkusuyla belki o çok değerli bir insan, çok düzgün bir insan, gerekli adımları da attı bana zamanında. Ben de onu attım ama bir şekilde istediğimiz gibi gitmedi diyor olabilir. Ama bu kaybetme korkusu sanırım farelerle birlikte geldiği için bir şeyler onu tırtıklıyor dediğim gibi. Yani bir yandan yola çıkmak var, bir yandan da diyor ki çıkacağım ama nasıl olacak ki? İkimiz de çok yorgunuz. Acaba beni ister mi? Gerçekten hayatında biri var mı? Şu an bu gibi düşünceler onun gündemini oluşturuyor gibi görünüyor. Biraz buradan devam edelim. Size daha iyi gündeminde neler var bu insanın? Ki
Tılsımlar bilirsiniz, Tılsım Kralı da Tılsım Kraliçesi de toprak grubu etkili olduğu için daha böyle e, sadıktırlar. Yani gerçi diğer gruplar da öyle. Evet ama birazcık daha böyle toprak, bir de Tılsım Kralı Boğa'nın kartıdır. Boğa burcunun kartıdır. O gerçekten böyle sizi düşündüğü zaman ya ben böyle böyle korkuyorum ama o yani o öyle bir insan değil. O öyle hemen birilerine kapılacak olan bir insan diye düşünüyor olabilir sizinle ilgili. Bakın yani birazcık daha böyle harekete geçmekten ziyade sizinle ilgili bir hayal kurma durumu söz konusu olabilir. Gözlemci, evet biraz gözlemci kalacak gibi. Çünkü hem size geleceğine dair kafası net değil demiyorum. Yani neyi nasıl yapacağını olduramaz bir hal var. Net olmayabilir bu arada kupa yedilisi çünkü biraz hülyalı bir haldedir. Yine Kupa Yedilisinin yönetici gezegeni Venüs. Şey kafası da karışık olabilir. Yani duygusal manada. Gerçi sizinle ilgili bir kısımda gelmedi o ama bir hayatınızda kimse var mı yok mu? Duygusal olarak müsait misiniz? Onu ister misiniz? Bir süre gözlemci kalacak olabilir. Yani gündeminde böyle şeyler yer ediyor. Ve bakın değnek dokuzusuyla beraber bir yetim kartı geldi. Gerçekten yokluğunuzu derinlemesine hissettiği bir sürece doğru adım atıyor olabilir. Belki bu duygu, bu acıyı derinlemesine hissetmek onu harekete geçirecek olabilir. Çünkü sizin yanınızda gerçekten kendisini çok güvende hissetmiş gibi görünüyor ya. Desteğin altından ev gibi yok mesajı geldi. Peki hemen onun yine kendi hayatına bakıyoruz. Daha doğrusu siz olmadan duygusal olarak ne durumda, neler hissediyor, neler yaşıyor duygu dünyasında? Kılıç dörtlüsüyle açılış yapıyoruz. Ben bir süredir çok düşünüyorum zaten duygusal hayatımı, duygusal yaşantımı. İnanılmaz kayıplar verdim. Özgürleşmem gereken alanlar oldu. Belki sizden de bile bahsediyor olabilir ama burada sizinle ilgili soru sormadığım için böyle bir anda esen rüzgarın onu mahvettiğinden bahsediyor gibi görünüyor. Planlarım var, hayallerim var diyor ve bunlar için harekete geçmek istiyorum. Çünkü böyle yine kupa yedilisi vardı bu hanede biliyorsunuz. Tılsıması geldi. Yani sanki böyle onu ateşleyecek bir fikir, bir şey belirlirse kafasında hemen oraya doğru mail edecek gibi görünüyor. Yani somut bir başlangıç, tertemiz bir başlangıç yapma ihtiyacı taşıyor duygusal olarak. Dediğim gibi birazcık daha önümüzde yani böyle bir istek, arzu da düşmüş içine olabilir ama önümüzdeki süreçte birazcık daha sanki böyle yol, yordam, program her şey daha belirlenecek ve Mars enerjisiyle harekete koyulacak gibi görünüyor ve bunun altında yatan yegane sebebimiz de elbette aşk olacak. Duygusal olarak ne durumdasın dedik. Bir de buradan da alalım. Bakın yani burada şeyi de düşünüyor olabilir. Ya zamanında benim hayatımda bana çok iyi dokunan, ne bileyim rehberlik veren, yaşam ufkumu genişleten bir insan vardı. Ben son zamanlarda onu düşüyorum gibi bir metin de çıkıyor olabilir buradan. Bunu da okumak gerekir. Bakalım kule kartına ne gelecek? Kabuğunu kırmak. Güzel geldi. Açıkçası dediğim gibi bu özgürleştiği alan ya da hayatında o bir anda sert esen rüzgar neyse artık onun sanki hayrına olmaya başlamış gibi görünüyor. Sanki birazcık daha gözü pek bir halde oradan çıkacak gibi görünüyor. Bakın bu çok güzel oldu ya. Yani hem imparator kartımız geldi, Güneş, Aslan ve burada Mars enerjisi var. Böyle çok tutkulu bir şekilde önümüzdeki süreçte adımlar atacak olabilir ve bu adımları kime atacak? Tabii ki duygusal olarak beslendiği, ona iyi geldiği Ay Yengeç burcuyla. Yani böyle olmak zorunda değilsiniz. Sadece kartın sembolünü okuyorum. İyi hissettiği, gerçekten beslendiği, ruhunu doyurduğu insana doğru somut bir adım atacak olabilir. Çünkü dediğim gibi özgürleşmesi gereken, belki kendi inanç kalıplarından sıyrılması gerekiyordu kişinin. Kule kartıyla belli bir takım dönüşümler, değişimler yaşaması gerekiyormuş gibi görünüyor. Belki eski inanç kalıpları yıkılıyor. Böyle bir mesaj da olabilir. Ve yani bunların hep altında yatan dediğim gibi yanlış kontroller, manipülasyonlar elbette olmuş olabilir. Çünkü bakın yine hep yani sizden sonra birileri hayatına girdiyse e, bu saf sevgiyi, koşulsuz sevgiyi ona verememiş, hissettirememiş olan insanlarla bir şekilde denk gelmiş olabilir ve özgürleşmesi gereken alan bunlardan biri olabilir elbette. Peki hemen başka bir deste almak istiyorum elime. Tarot destesi. Şunu alalım. Peki duygusal olarak bu insan
size dair ne hissediyor? Hangi duyguları ateşliyorsunuz onun kalbinde, aklına, kalbine düştüğünüz zaman? Bazı arkadaşlarımız eylem almış olabilir bu arada yakın geçmişte. Çünkü çok öyle geldi. Kılıç Yedilisi. Bakalım ne anlatacak bize, nasıl bir hikaye gelecek burada. Bakın size yaptıkları konusunda o yalanları mı diyeyim, kendini kötü hissettirdiği alanlar neyse bunlarla ilgili bir yüzleşme yaşıyor olabilir kendi içinde, duygusal olarak düşündüğü zaman. Ya ben benim için çok değerli bir insanı kaybettim. Ya dediğim gibi birçok hayaller kurmuş olabilir sizinle ilgili. Şartları belki müsaittir çünkü dediğim gibi kılıç sekizlisiyle ya çok çıkamadığı bir enerjiden bahsediyor. Bir yandan özgürleşmesi gereken bir alan varsa buradan çıkınca belki size doğru gelecek. Belki yani özgürleşmesi gereken bir alan da yoktur. Dediğim gibi onun kendi kafa karışıklığı, belki daha öncesinde yaşattıkları ona engel de oluyor olabilir. Sanki bunlarla ilgili bir arınma mı diyeyim, bir yüzleşme mi, bir fark edişle birlikte ya ben istiyorum, bir şansımı deneyeyim diyor olabilir. Tabii Tılsım Kralı'yla geliyor. Birazcık daha böyle temkinli hareketler edecektir önümüzdeki süreçte. Ama yani burada önümüzdeki sürece dair bütün kartlar çok olumlu. Sadece bir değnek dokuzlusu var ama orada da duygusal bir yorgunluk olsa da kişi sanki bir kere daha bir kere daha deneyelim, yani belli olmaz elbette. Hani sanki tüm bu sırtındaki yüklere rağmen harekete koyulma potansiyeli taşıyor gibi görünüyor. Buraya nereden devam edelim, destek alalım? Yine buradan alalım. Duygusal olarak size dair ne hissediyor dedik. Bakın yani çok geçmiş hanesinde çok fazla mesaj hareket kartı var. Dediğim gibi bazı arkadaşlarımız istedikleri gibi olmasa da bir takım haberler almış olabilirler. Yani kişi belki size geldi, şartlarım şöyle, bunları bir iyileştirmem lazım, ondan sonra her şey daha güzel olacak gibi bir yoklamada da bulunmuş olabilir. Yani sanki sizi çok tatmin etmemiş bir mesaj olabilir. Çünkü dediğim gibi bir kılıç yedilisi var hemen araba kartının peşi sıra. Yani dediğim gibi belki ufak bir nabız yokladı, belki sosyal medyadan bir şeyler yaptı ama burada böyle bir haber, bir şeyleri aktarmış olabilir size. Bakın yani mahkeme kartında burada karakterin böyle su altında gibi aslında ama içinden böyle bir ruh gibi bir şey çıkıyor. Burada da böyle sanki bunları düşünüyor ya. Belki duygusal olarak o güzel paylaşımlar yaptığınız zamanları. Çünkü çok öyle bir hava var burada. Ve tabii ki kral çıplak çünkü maskesi düşmüş bir yandan da. Bakalım buraya ne gelecek. Valla siz duygusal olarak güzel şeyler hissediyor. Dediğim gibi özellikle hatıralar kısmında ruhu böyle bir romantikleşiyor, bir romantikleşiyor. İsteği var, arzusu var sizinle ilgili ama sanki yaptıklarından, size yaşattıklarından ötürü tüm maskesi düşmüş olabilir. Yani onun gerçek yüzüyle karşılaşmış olabilirsiniz. Ya bunları size bir şekilde gösterdi, çok acı bir taraftan ya da onun arkadaşları vasıtasıyla ya da çevresi vasıtasıyla ya da sizin kendi imkanlarınızla bir şeyleri ditikleyerek ortaya çıkarmanız vesilesiyle bu kişinin bir maskesi düşmüş olabilir. Yani bakın Merkür diyecektim, Mars Kova ve Güneş Aslan. Dediğim gibi böyle hoş olmayan durumlar yaşanmış. Size gelmek istiyor, daha güvenilir, daha sağlam bir ortam yaratmak istiyor ama bunun birazcık daha güç olduğunu düşünüyor olabilir. Bakın hani o iki eliyle tutmuş kılıcını çıkarmaya çalışıyor taştan ama biraz zor çıkacak gibi görünüyor. Çünkü Satürn burada, Oğlak burada, Koç, Mars, yani birazcık size gelmenin, duygusal olarak belki sizi tekrar etkilemenin güç olacağını düşünüyor olabilir. Çünkü zamanında yaptıkları ve sizin onun size bu tüm yaptıklarına rağmen kendinizi iyileştirmeniz birazcık onun gözünde güç gibi görünüyor. Peki hemen yine başka bir tarot destesi alayım. Kendi hayatını iyileştirmek için ne yapmayı planlıyorsun sen? Var mı planların? Bizden bağımsız olarak kendi hayatını iyileştirmek için neler planlıyorsun? Bakın tam gündemi yine burada da bir kupa yedilisi. Ki burada da aynı hanede şey vardı. Pardon, sizin kısmında da gelmiş kılıç ikilisi. Yine burada da
Kılıç ikilisi. Yani sen bakın yine çok enteresan bir mesaj geliyor. Benim aslında diyor kendi hayatımı yoluna sokmam, iyileştirebilmem için duygusal bir adım yapmam lazım. Belki kafamı karıştıran asıl mesele benim duygusal olarak doğru hamleyi yapamamam, doğru insanlarla birlikte olamam ya da olmam gereken insanı içimde derinlerde bir yerlerde biliyor olmam ama aklımın bir tarafı bir şekilde buraya nasıl diyelim bunu? Aklı almıyor olabilir biraz bu kısmı ama şifanın da buradan geleceğini düşündüğü bir süreçten geçiyor olabilir. Tek bir tane almak istiyorum buraya ya. Ya da buradan almayalım. Şuradan alalım. En yakın süreçte kendi hayatını yoluna koymak, düzene koymak için ne yapmayı planlıyorsun dedik. Çatışma ve karmik ilişkiler dediğim gibi özgürleşmesi gereken bir alan varsa buradan çıkması gerektiğini düşünüyor olabilir. Kutupsallık bakın yani bir yandan doğru olanın ne olduğunu çözme derdinde bir yandan tüm bunlarla uğraşırken kafaya aklını, mantığını devreye sokarak böyle bir saçma sapan bir çatışma haline geçiyor olabilir. Ama dediğim gibi yani bu vereceği karar muhtemelen duygusallıkla alakalı olacak ve sanki doğru olanı çözebilecek burada. Yani bana çok öyle hissettirdi. Çözebilecek mi? Buradan çıkabilecek mi? Biraz zor demeyelim ama birazcık uğraşacak gibi görünüyor. Uğraşması da gerekiyor. Hem kendi prangalarını kıracak, inanç kalıplarını yıkacak, ben yapabilirim diyecek. Hem de belki mücadele etmesi gereken insanlar olacak hayatında ki asıl ulaşmak istediği o insana ulaşsın. Belki dediğim gibi bu bir insandan ziyade kendi değeridir. Ama şu an böyle içinde bulunduğu durum onu çok sıkışmış hissediyor ve sanki hak ettiği değeri göremediği bir mesele var burada. Çünkü ruhu, içi bir yerlerde biliyor ait olmadığı yerde uğraştığını, durduğunu. Çünkü bu kadar kafa karışıklığı, bu kadar ikilemler, bu kadar kararsızlık hali çok emin olduğumuz, güvende hissettiğimiz bir alanda başımıza gelmez. Öyle değil mi? Hemen sizinle ilgili de sormak istiyorum. Peki videoyu izleyen sevgili arkadaşlarım için ne yapmayı planlıyorsun? Bir eylem, bir hareket, bir ben buradayım deme. Öyle bir düşüncen var mı? Evet bakın yani çok çok az önce kendi hayatıyla ilgili nasıl kartlar geldi, sizinle ilgili nasıl kartlar geldi. Birazcık süreç sessiz, ağır, aksak ilerleyebilir. Birazcık daha sabretmeniz gerektiren durumlar olabilir. Ya da Azize kartıyla bize şundan da bahsediyordur. O çok çok sabretti. Araya bir sürü zaman girdi, bir sürü sır girdi, bir sürü gizem girdi, bildiği bilmediği birçok şey oldu. Ama ben onunla tammış gibi hissettim. Belki de tamdım. Gerçekten aynı çatı altında, aynı evde yaşamış olabilirsiniz. Böyle çok güzel, keyifli zamanlarınız olmuş olabilir. Sonra kendinizi seçmeniz, onun gözünde birazcık daha böyle daha iyi bir konuma sokmuş olabilir sizi. Burada bakın yani kupa onlusu, tılsım onlusu ve savaş arabası. Yani ben istiyorum, oraya doğru mail etmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi sanki ona doğru hissettiren, aile, yuva olmanın, belki birlikte bir şeyler paylaşmanın önemini hissettirdiği insan sizmişsiniz gibi görünüyor ve buraya doğru bir harekete geçmek niyeti var. Bir de buradan alıyorum sizin için. Eylemi, niyeti doğrultusunda tek bir kart almak istiyorum. Benim iradem değil, senin iraden değil, evrene müdahale etmek. Destenin altında da siz bir ruh takımının bir parçasısınız, yardım isteyin. Dediğim gibi kişi birazcık olayları akışa bırakmış olabilir ya da öyle zorlu süreçlerden geçiyordur ki yani tüm bunlar nasıl benim başıma geliyor ya da hani büyük bir ilahi bir oyun var belli ki gibi bir şeyler dönüyor olabilir kafasından. Çünkü ya sanki olması gereken şeye müdahale etmiş de demeyeyim. Yani asıl olması gereken insanlardan kopmuş, ayrılmış, asla olmaması gereken insanlarla bir arada gibi bir mesele var burada dediğim gibi. Yani illa başka bir partner durumu olmak zorunda değil. Burada karmik ilişkileri ve onun duygusal hezeyanlarını mı diyeyim bir yerlerde kalıp size doğru harekete geçememesini. Dediğim gibi bazen
netleşebilmesi için, daha sağlıklı olabilmesi için kişinin uzaklaşması, belki kafası karışıksa o kafasını bir güzel sizden uzakta toparlaması gerekiyor olabilir. Çünkü dediğim gibi burada birazcık bu kadar isteyip harekete geçemeyen bir insan ve topu e, ne bileyim başka şeylere atan bir insanın birazcık belki de sizden uzak durmasında hayır vardır, kısmet vardır diyelim. Siz ne bilmeniz gerekiyor diye 3 kart da sizin için istiyorum. Bu insana dair sizin bilmeniz gereken neler? Bakın imparator vurgusu da çok fazla geldi. Ya kartlar birbirini teyit edince o kadar mutlu oluyorum ki, o kadar keyifli oluyorum ki. Dediğim gibi çok güzel, çok anlayışlı bir insanı kaybettiğinin farkına varıyor olabilir ve anın enerjisinde bu birazcık daha böyle pekişiyor ya da önümüzdeki süreçte de pekişecek olabilir. Çünkü kılıç dokuzusu bize uykusuz gecelerden, keyfimizin kaçmasından, endişe halinden, gelgitli bir ruh halinden bahseder ve sanki bu sizin belki başka insanlarla olabilecek korkunuz ya da ne bileyim onun hayatına dokunmuş yegane insan olduğunuzu anlayıp hayatında şu an olmayışınız kişiyi üzüp harekete geçirecek olabilir. Çünkü bakın birazcık sizin yokluğunuzda kendisini değersiz hissediyor da olabilir. Dediğim gibi yanlış insanlarla, yanlış arkadaş çevresinde, yanlış gruplarda olabilir. Birazcık kendini küçümsediği, üzüldüğü, korktuğu bir süreçten geçiyor olabilir ve belki yakın süreçte sizin için eylemlerde, hareketlerde bulunacağından da, uğraşacağından da bahsediyor olabilir. Siz dediğim gibi duruşunuzu hiç bozmayın. Çünkü kişi sanki siz güçlü durdukça, kendinizden emin durdukça kişi birazcık daha böyle korkuyor mu diyeyim, artık üzülüyor mu diyeyim, bir şeyler oluyor onun hayatında ve inanın ne oluyorsa sizin hayrınıza oluyor. Son bir tane de buradan almak istiyorum. Sadece sizin için gelsin. Bitmeyen hikaye dedi ama bu kartı bir önceki açılımda anlatmıştım. Biraz acıklı bir hikayedir. Aslında hikaye belki çoktan bitmiştir ama siz bunu çevrenizdeki insanlara anlatıp büyütüp duruyorsunuzdur. Dediğim gibi bazı arkadaşlarımız için bu mesele gerçekten böyledir. O hikaye çoktan bitmiştir ama bu enerjiden çıkamıyorsunuz gibi bir mesaj da veriyor olabilir. Alt tarafta da odun kırmak var. Ya da dediğim gibi hala bu hikayenin acısı altında eziliyorsanız birazcık kafanızı dağıtmak için gündelik işlere, sizi meşgul edecek alanlara, uğraşlara mail etmeniz gerekiyor olabilir. Sanki eğer ben hala çok acı çekiyorum, çok üzgün hissediyorum kendinizi diyorsanız lütfen enerjinizi yüksek tutmaya bakın. Dediğim gibi kendinizi meşgul edecek alışkanlıklar, eylemler, programlar belirleyin derim. Bir tane daha kart istiyorum. Böyle çok ben acı çekmiyorum aslında çok iyiyim diyenler için gelsin. Yol ayrımı. Sanırım çok acı çekmeyip bu sürecin sıkıntılı olan tarafında, daha doğrusu beklemenin artık canına tak eden insanlar için de sizler için de bir yol ayrımı kartı geldi. Bakalım önümüzdeki süreç sizin için nelere gibi. Umarım en doğru seçeneği, en doğru yolu tercih edersiniz. Dediğim gibi ya da kişi umarım daha fazla bu içinde bulunduğu karışık hali sürdürmez ve sizi eğer gönlünüzde, kalbinizde böyle bir istek varsa bu yoldan geri çevirmek için elinden gelen tüm çabayı sarf eder diyorum ve şimdilik açılımımızı noktalıyorum. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka bir açılımda görüşünceye dek hoşça kalın.